Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bu videoya müthiş bir şekilde geldim. Niye müthiş bir şekilde geldim? Çünkü size bomba gibi sorular hazırladım hocam. Ne yapacağız? Köklü sayıların ikinci serisindeyiz. Hangi soruların? Zor soruların hocam. KPSS ve LGS'de sana bunlar yarayacak hocam. Önemli olan LGS, bak LGS'de bunlar çok işine yarayacak. Yeni nesil bomba gibi sorular. Çok uzatmıyorum. Kanala abone olup beğendiysen ben sorularıma geçiyorum hocam. Hadi sorularımız gelsin. İlk sorumuz geldi. Şekilli, şukullu, yeni nesil bir soru. Hemen çözümümüze başlayalım hocam. Ne demiş? Boyutları dikdörtgen alanı x çarpı y diye bulunuyor. Zaten biliyorum. Bak dikdörtgenin uzunluklarını vermiş. Zaten gördüm hocam. Okuma burayı. Ezgi başlangıçta bu kartona kök 12 ve kök 75 olan etiketi, bak uzunlukları bu olan etiketi yapıştıracakmış hocam. Üst üste gelmeyecekmiş bunlar. Hep yan yana gelecekmiş. Diyor ki buna göre kaç tane etiket yapıştırdığında %40'ı dolmuş oluyor diyor. Tamam, hemen yaparız, sıkıntı yok. Bir kere ben uzun olan dikdörtgenimin yani panomun alanını bulayım hocam. Dikdörtgen, bak yazdım buraya. Alanını buluyorum. 18 çarpı 25 çarpı, bak kök 2'leri çarptım 2 geldi. Tamam mı? Etiketin alanını bulayım. Etiket neymiş? 2 kök 3 eder bu. Bu ne yaptı hocam? 25 çarpı 3'ten 5 kök 3 yaptı. Bunları çarpayım. 2 çarpı 5 çarpı 3. Kök 3'leri çarptım. 3'ümü elde ettim. Şimdi ne diyor? Kartonun %40'ı. Hemen bulalım. Dikdörtgenimiz neydi? 18 çarpı 25 çarpı 2. Bunun %40'ı ne yapar? 40 bölü 100 yaptım hocam. Hemen buluyorum. Bak 25'te 2 çarptım 50. 50 ile 100'ü sadeleştirdim. 2 var burada. 2 ile 40 sadeleştirdim. 20. Benim toplam alanım 360'mış. Şimdi etiketi bulayım. Etiketi ben kaç tane yerleştirirsem 360 alanına sahip olurum. Benden bunu istiyor. Burası da ne yaptı hocam? 30. 30'dan kaç tane yerleştirirsem 360 eder? 30 çarpı 12 yaparsam 360 eder hocam. 12'mi işaretledim. Keyfime baktım. Tamam mı? Diğer soruma geçiyorum. Hazır mısın hocam? Geçtim. Geldik bakalım. Diğer sorumuza geldik. Yine sıkıntılı bir soruya benziyor. Yine bir sıkıntılı soru. Ama biz bunun üstesinden geliriz. Hadi sorumuzu okuyalım. 8 adet eş dikdörtgen verilmiş. 1 adet kare şeklinde parça elde edilmiş. Ne diyor? Parçalardan bir tanesinin alanı 48 santimetre kareymiş. Dikdörtgenlerden bak. Ne diyor? Bize kare şeklindeki parçanın alanı. Ya ben nasıl bulacağım hocam? Dikdörtgenden kareyi. Ya bak şekile bak oğlum. Şekile bak. Şekilden anlayacaksın. Hadi gel şekil inceleyelim. Bak A dedim kısa kenarlara. Bak buradan incele. A dedim. Bak buraya da A dedim. Farkında mısın? Uzun kenar 4A oldu. O zaman buraya yazdım. Kısa kenarımızda A. Benim bunun alanı ne olur hocam? 4A kare. Tamam mı? Sıkıntı yok. Bunun alanı neymiş? 48'miş. 4A kare eşittir 48 yaptım. A karem buradan 12 çıktı. A'mız ne olur hocam? Kök 12. Bu da neye eşit? 2 kök 3'e eşit hocam. A'mı 2 kök 3 buldum. Şimdi kareye gel. Bak karenin şu kenarları A değil mi? Karenin bir kenarı 2A mı hocam? Sıkıntı yok. 2A. A'mı da zaten bulmuştum hocam. Kebap bundan sonrası hemen ben işlemleri yapayım. Sen bırak diyorsun. Hemen diğer soruya geçsem ben yapayım burada tıkır tıkır. 2 kök 3. Bu da ne yaptı hocam? 4 kök 3. Alanını istiyordu bizden. 4 kök 3 çarpı 4 kök 3'ten ne buldum hocam? 48. Sen diğer soruya geçtin biliyorum ama geçmeyenler için ben soruyu devam ettirdim hocam. Hadi gel hep beraber diğer soruya geçelim. Geçtik. Masalı, şekilli, şukullu bir soruyu vermiş bize. Ne yapacağız? Takır takır çözeceğiz hocam. Sıkıntı yok. Hadi gel soruya başlayalım. Üst yüzü kare şeklindeymiş. Bak dikdörtgenimiz kare. Pardon, dörtgenimiz. O ne diyor? Bir masa kenar uzunluğu 15 kök 2 olan dikdörtgen şekilde masa örtüsü seriliyormuş hocam. Sıkıntı yok ve yerden yüksekliği de kök 50'ymiş. Tamam, bunu da biliyorum. Bana hangi bilgiyi vermiş? Masanın üst yüzeyi. Masanın üst yüzeyi neydi hocam? Kareydi. O zaman ne yaparım? Buraya A derim. Buraya da A derim. Benim üst yüzeyi bulmam için A kare. Alanım A kare. Neye eşitmiş hocam? 98'e. A'm ne olur? Kök 98 hocam. Kök 98 nasıl yazarım? 49 çarpı 2 diye. Bu da ne olur hocam? 7 kök 2. Yani ben şuranın uzunluğunu ne buldum hocam? 7 kök 2. Farkında mısın? 15 kök 2 uzunluğundaydı. Bak şuradan böldüm. 7 kök 2 burası elde etti. Şimdi 15 kök 2'den hemen şurada 7 kök 2'yi çıkartayım. Ne buldum hocam? 8 kök 2. Farkında mısın? Buralar eşitti. Ne kalır? 8 kök 2'yi 2'ye böldüm hocam. Burada da farkında mısın? 4 kök 2. 4 kök 2 oldu. Burası da 4 kök 2'ymiş hocam. Tamam, bundan sonra kebap hocam ben yaparım diyorsan diğer soruya geç. Ben devam ediyorum. Kök 50 neydi hocam? 25 çarpı 2. Bu da farkında mısın? 25 5 diye çıktı. Bu da ne yapar hocam? 5 kök 2. Burası 5 kök 2 idi. Burası da 4 kök 2 idi. Hemen şu altta topladım. Neyi buldum hocam? 9 kök 2. İşaretledim.
Ben diğer soruya geçtim. Hadi eyvallah. Ben geçtim hocam. O yine şekilli şukullu bir soru ya, bıktık artık ya. Verme şu soruları bize ya. Ya bıktık, gözünü seveyim, bize normal işlem ver yapayım de. Ya tamam, sıkıntı yok, çöz işte, çöz. Ne diyor? Kırmızı, yeşil, mavi renkleri uç renklenmesiyle çubuklar oluşmuş hocam. Vermiş bize bunları. Biz ne yapacağız? Yeşil hangi uzunlukta? Kırmızı hangi uzunlukta? Mavi hangi uzunlukta? Ondan sonra da gel diyor. Bunları bulduysan dikdörtgenin alanını santimetre kare cinsinden bana yaz diyor. Hemen şuradan ilerleyelim. Bak 3 tane yeşilim neymiş hocam? Kök 108 değil mi? Kök 108'i nasıl yazarım hocam? 6 kök 3 diye. Tamam mı? 6 kök 3'ü yazdım. Bir tane yeşilim. Ne oldu o zaman? 2 kök 3. 6 kök 3'ü 3'e böldüm. 2 kök 3 buldum. Bir tanesinin uzunluğu 2 kök 3'müş hocam. Hemen buraya yazarım. Yeşil gördüğün yerlere hemen yaz. Tamam, yazdım hocam. Kebap 192. Bak bunu aklına hemen gelmeyebilir en sade şeklinde kök yazması. Farkında mısın? Bak hep kök 3'lü gitmiş. Yani 3 ile bir sayıyı çarpacağım. O çarptığım sayı tam kare edecek. Hemen 192'yi burada 3'e böl, tamam mı? Böldün, ne yaptım? 6 dersin buraya, 18. 1 burada, 12, 4. 64. 64 çarpı 3'müş hocam bu. Bu da ne yapar? 8 kök 3. Değil mi? 64'ün karekökü nedir? 8'dir. Geldim 8 kök 3'ü buldum. 4 kök 3 burada vardı. 4 kök 3'ü de buraya yazdım hocam. Sıkıntı yok. Hemen buraya da yazayım o zaman kırmızılara. 147, bak aynı şekilde devam et. 147 bölü 3. Böldüm. 4 dedim. 12 dedim. 2. Farkında mısın? 49. 7'nin karesiydi. Dışarıya nasıl çıkar? 49 çarpı 3. 7 kök 3 çıkar hocam. 4 kök 3 buradaydı. 2 kök 3 de buradaydı. Bir tane kök 3'üm kaldı buraya. O zaman neymiş? Bak mavi. Hemen geldim. Kök 3 yazdım. Yeşile geldim. 2 kök 3 yazdım hocam. Kırmızıya geldim. Ne yazdım? 4 kök 3. Şimdi bana en basit, en kolay kısmı kaldı. Kök 3'ü buraya yazdım. Yeşili buraya yazdım. Buraya da kırmızımı yazdım hocam. Şimdi bana alanı istiyordu. Burayı topladım. 3 kök 3. Burayı topladım. Zaten bir sayı var. 4 kök 3. Çarpıyorum. 3 çarpı 4 çarpı, bak bunları çarptım. 3 geldi. Buradan da 36'yı bulurum. Keyfime bakarım hocam. Rahatım. Oh mis gibi. Çayımı aldım. Kahvemi aldım. Yudumluyorum. Diğer soruma geçtim hocam, hazırsan sen de. Gel bakalım bu son soruyu da çöz. Bana veda et hocam. Artık çok zaman ayırdım sana. Benim zamanım değerli. Ben daha LGS'ye şamarlayacağım. Diğer konulara geçmem lazım. Fene geçmem lazım. Daha bir sürü şey duruyor. Tamam, ben senin zamanını almıyorum. Hemen çözüyorum. Alan 24 santimetre kareymiş. Bak dikdörtgenler. Fayanstan da 50 tane varmış. Bu dikdörtgenlerden 50 tane ve her birinin alanı 24 santimetre kareymiş. Sorumu okuyorum hocam. Bu dikdörtgenden fayanslar AB boyunca sırasıyla önce kısa kenar, sonra uzun kenar üzerinde, aralarında boşluk kalmayacak ve en az sayıda fayans. Bak en az sayıda 50 tane fayansım var. Ben bunun en az şekilde fayans artacakmış, tamam mı? Yani 48 tane 2 tane fayans artacak gibi düşün, tamam mı? En az sayıda yapmaya çalışacağız, tamam mı bunu? Gel kısa kenarı diyor. Üzerine yerleştirilen ilk dikdörtgen bir köşesi A, ikinci köşesi de B olacak şekilde diziliyormuş. AB'nin uzun. Hayda. AB'nin uzunluğunu nasıl bulayım hocam? Bir alanı verdin. Alanı da nasıl bulacağımı bilmiyorum zaten. Benden bir de AB'nin uzunluğunu istiyor. Ya şaka mısın sen? Tamam gel yapalım, bak dikkatli bak. Örüntüye bak. A yazdım. A yazdım. A yazdım. Farkında mısın? Uzun kenarı 3A oldu hocam. Bak burası A ise burası 3A oldu. 3A kare. Hepsi de eşitti. Alanı da 24'tü. Alanını 3A kare buldum. Eşitlerim hocam. 3A kare eşittir 24. A kare eşittir 8. A'yı ne buldum hocam? 2 kök 2. Bir şeyler oluşmaya başladı. Farkında mısın? Bak nasıl gidiyor örüntümüz? A 3A, A 3A, A 3A diye gidecek. Bak şimdi gel. Burada ne kadar fayans kullanılmış hocam? 4 tane değil mi? Uzunluğu da 4A ve 4 tane. Geldim. Uzunluğu ne hocam? 4A. Kaç tane fayans kullanılmış? 4. Yani farkında mısın? Bak tıt gidecek. Geldim bak burada ne kullanılmış? 4A uzunluğunda ve 4 tane fayans kullanılmış. En sonunda da bak A uzunluğunda bir tane fayans kullanılmış hocam. Tamam, ben bunları buldum. Şimdi yapmam gereken ne? 50 tane fayansım vardı. En az fayans artacak şekilde ben bunları yerleştireceğim. Bak 4'ten kaç tane gidersem 50'ye en yakın katı bulurum. 12 tane gideyim hocam. 4 çarpı 12. 48 elde ettim. Bir tane de sonda fayansım vardı. Artı 1 yaptım.
yaptım? 49 tane fayans kullandım. Bir tık üste çıksam 53 olacak. O zaman olmaz. Benim için doğru cevap 49 tane fayans kullanmak hocam. Tamam, 49 tane fayansımı kullandım. Sorunun dediklerini yaptım. Şimdi bana en kebap kısmı kalıyor. Farkında mısın? 49 tane fayans kullandık. Bak 4A dedim 4. 4A dedim 4. A dedim 1. Yani 49 tane fayans kullandıysam benim uzunluğum, bak uzunluk yazıyorum. Dikkat et. 49 tane A değil mi? A'yı ne bulmuştum hocam? 2 kök 2. Bak dikkat et. 2 kök 2 bulmuştuk. 49 A'mız vardı. O zaman uzunluğu bulmam için ben ne yapmam lazım? 49 A'yı yazdım. 49 çarpı 2 kök 2'den ne buldum hocam? 98 kök 2. Benim sonucum ne o zaman? Hemen işaretle 98 kök 2. Bu şekilde de ne yaptık hocam? Zor sorularımızı bitirdik. Sana bu şekilde veda edeyim. Bak çok güzel ilerliyoruz. Bu sorular bir tık zor olabilir. Sıkıntı yok. Kendine dert edinme. Bu şekilde ilerlediğin zaman zaten senin üstesinden gelemeyeceğin soru yok. Benim videolarımı izlemeye devam et. 8. sınıfı full tekrar et, tamam mı? Bu sorularla ben sana konu anlatımı yapmak istemedim. Bu sorularla sen tekrar et. LGS bomba gibi hazırlan. Önemli olan LGS. Sen bu soruları süre çözerek, süre tutarak çöz. Sonrasını keyfine bırak hocam. LGS'de soruları şamarlaman dileğiyle diyorum. Hepinize görüşürüz diyorum hocam. Herkese iyi günler, herkese iyi akşamlar. Ben Muhammed Yücesoy. Herkese görüşürüz diyorum hocam. Bay bay.